Dünyada en önde gelen ölüm nedenlerinden biri olan hipertansiyon, ülkemizde her 3 kişiden 1 kişide görülmekte. Hastalığın büyük bir kısmı orta yaş grubunda görülmekte. 30 yaş altında görülme oranı ise %12. Kadınlarda erkeklere oranla daha az rastlanılan hipertansiyon, yıllarca hiç belirti vermeden gizlenebilir ve inme, kalp krizi, kalp yetmezliği, kalp ritim bozukluğu, periferik damar hastalığı, aort genişlemesiyle yırtılması ve böbrek yetmezliği gibi hedef organları hasarı oluşturabilir. Evet, bu verilerle olaya bakacak olursak, hipertansiyon olduğunuz nasıl anlaşılır ve ne yapmanız gerekir? Normal tansiyonla hipertansiyon arasındaki fark nedir? Bunları bilmek sizin için hayati öneme sahip. Öncelikle, hipertansiyon nedir? Kan kalpten pompalanır ve damarlarda dolaşırken damarlara bir basınç uygulanır. Tansiyon olarak tanımlanan kan basıncı değeri kişiden kişiye değişir. Kan basıncı sistolik ve diastolik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kalp kasılır ve damarlara doğru kanı atar. Kanın damarlara attığı kan basıncına sistolik denir. Kan gevşetildiğinde ise hala damarlarda kan basıncı bulunur. Bu basınca diastolik denir. Sistolik kan basıncı büyük tansiyon, diastolik küçük tansiyon olarak bilinmektedir. 18 yaşın üstündeki erişkin bir bireyin istirahat halinde normal sistolik kan basıncı en yüksek 120'dir. Normal diastolik kan basıncı ise en yüksek 80'dir. Hipertansiyon hastalarında kan damarlarındaki basıncın değeri normalin üzerinde seyretmektedir. Peki, tansiyon ve hipertansiyon arasındaki fark? Hipertansiyon veya yüksek tansiyon atar damarlardaki kan basıncının normal değerlerin üzerine çıktığı kronik bir hastalıktır. Sistolik kan basıncının değeri biraz önce bahsettiğimiz gibi 120. Kan basıncının değeri 80 olması en uygun tansiyon değeridir. Kan basıncının 120-80 olması normal, 130-85 olması yüksek normal tansiyon olarak adlandırılır. Kan basıncının 140-90'ın üzerinde olması hipertansiyondur. Hastaların %90-95'inde yüksek tansiyona neden olabilecek altta yatan başka bir hastalık yoktur. Bunlara birincil ya da nedeni bilinmeyen hipertansiyon denir. Geri kalan %5-10 hastada yüksek tansiyon bir nedene ya da hastalığa bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Buna da ikincil hipertansiyon adı verilmektedir. Peki yüksek tansiyon neden olur? Yüksek tansiyon kontrol altına alınamadığında ciddi hastalıklara zemin hazırlayarak hayati tehlikeye yol açar. Yüksek tansiyonun görülme sıklığı 50 yaşın altındaki erkeklerde, 55 yaşından sonra ise kadınlarda daha fazladır. Yüksek tansiyon riskini artıran faktörler şunlardır. Genetik yatkınlık. Yüksek tansiyon hastalarının yaklaşık %60'ının ailesinde tansiyon yüksekliği görülmektedir. Obezite. Aşırı kilosu olanların yaklaşık %40'ında yüksek tansiyon bulunmaktadır. Diyabet. Diyabet hastalarında yüksek tansiyon çok sık görülmektedir. Aşırı tuz tüketimi. Yüksek tansiyona yol açan nedenlerden bir başkasıdır. Hareketsiz yaşam biçimi. Hareketsizlik yüksek tansiyon görülme olasılığını artırmaktadır. O yüzden mutlaka hareket edin. Sigara, alkol tüketimi. Yüksek tansiyon görülme sıklığını artırmaktadır. Stres. Yüksek tansiyonun ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Evet, kalp damar hastalığı olanlar, hamileler, yağlı ve tuzlu besinleri sık tüketenler, diyette yetersiz potasyum, kalsiyum, magnezyum ve protein alanlar, uyku apne sendromu olanlar, böbrek hastaları, doğum kontrol hapları, bazı ağrı kesiciler, steroidler, bazı zayıflama haplarını ve psikiyatrik ilaçları kullanan bireyler, bazı endokrinolojik hastalığı olanlarda tiroid, paratiroid, böbrek üstü bezi, hipofiz hastalıkları gibi yüksek tansiyon riskini taşımaktadırlar. Ve şimdi gelelim hipertansiyonun belirtileri nelerdir? Tansiyon 180-110'un üzerine çıkmadığı sürece herhangi bir belirti göstermez. Ancak sürekli yüksek olduğunda vücuda zarar verir. En çok görülen yüksek tansiyon belirtileri şunlar. Sık idrara çıkma, özellikle geceleri uyanıp idrar yapma. Bulanık ya da çift görme. Bacaklarda şişlik, nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, isteksizlik, kulak çınlaması, burun kanamaları,
düzensiz kalp atışı ve kalp ağrısı, baş dönmesi ve baş ağrısı. Peki tansiyon ölçümünü nasıl yapacağız? Kan basıncı ölçülerek hipertansiyon hastası olup olmadığı anlaşılabilir. Bu ölçümün uygun şart ve ortamda yapılması önemli. Özellikle son yarım saat içerisinde kahve, çay, sigara içmemiş olmak, 10 dakika oturur şekilde dinlenmiş olmak önemli. Bunlarla birlikte çalışmalar, ofis dışı ambulatuver kan basıncı ölçümü veya evdeki ölçümlerin ofis ölçümlerine göre hedef organ hasarı ve kardiyovasküler hastalık riskiyle daha kuvvetli ilişki olduğunu göstermektedir. Ofis ölçümlerinde strese bağlı olarak beyaz önlük hipertansiyonu görülebilir. Bu nedenle evdeki ölçümler, günlük yaşamdaki kan basıncını daha iyi yaşatması ve çok sayıda ölçüm alınması nedeniyle daha anlamlıdır. Bazı hastalarda da kan basıncı evde yüksek hastane ölçümünde normal çıkabilmekte, bu da maskeli hipertansiyon olarak tanımlanabilmektedir. Peki yüksek tansiyon nasıl önlenir? Yüksek tansiyonu kontrol altına alma adına yaşam tarzını değiştirmeye yönelik meşakkatli yollara girişmeniz gerekebilir. Beslenme programınız, yaşam ritüellerinizde bazı değişikliğe gitmeniz gerekebilir. Peki bunlar nelerdir? Daha az tuz oranına sahip, kalp dostu yemekler tüketin. Düşük tuz oranlı yiyecekler tüketin. Kullandığınız yüksek tansiyon ilaçlarının etkisini artırmaktadır. Bütün besin gruplarınca zengin menüler yemek, meyve, sebze, tahıllar, et, balık, tavuk, süt ürünleri gibi. Doymuş yağ ve trans yağ içeren besinleri mümkün olduğunca az tüketin. İşlenmiş gıdalar tüketmemeye özen gösterin. Sigara içmekten lütfen kaçının. Çünkü sigara kullanımı yüksek tansiyon ilaçlarına karşı direnç oluşmasına neden olur. Fiziksel aktiviteleri mutlaka yapmaya özen gösterin. Obezite sorunundan kurtulmaya çalışın. Alkol alımını lütfen bırakın. Hayatınızda stres faktörünü mümkün olduğunca azaltmaya çalışın. Evde kan basıncınızı belirli aralıklarla mutlaka kontrol edin. Folik asit tüketiminizi de artırın. Kaliteli uyku uyuyun. Vitamin tüketimine mutlaka özen gösterin. Evet, yapılan diyetler değişen hayat tarzına ek olarak doktorunuz kan basıncını indirgemek için ilaç önerisinde bulunabilir. Doktorunuzun önerdiği ilaç, tansiyon ölçümlerinize ve var olan diğer tıbbi sorunlarınıza göre şekillenmektedir. Kişiselleştirilmiş bir tedavi planı uygulanması için mutlaka doktorunuza başvurmanız şart. Videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.